Size bir soru. Evcilleştirmek ne demektir? Evcilleştirme, yaban hayvanlarının veya bitkilerin insanların menfaatlerine yönelik beşeri yollarla nesiller içerisinde seçilim göstermesidir. Genellikle ehlileştirmekle karıştırılır. Halbuki ehlileştirme bireylerde gerçekleşen bir modifikasyon, evcilleştirme ise jenerasyonlarda gerçekleşen bir evrimsel değişimdir. Evcilleştirme ağırlıklı olarak hayvanların ve bitkilerin insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılması amacıyla gerçekleştirilir. Bu amaçlar arasında besin sağlamak, yük taşımak, mülk korumak, maddi kaynak sağlamak ve hobi amaçlı evcil hayvan olarak beslemek yer alır. Sorulduğunda bu şekilde akademik tanımlama türünden bir yanıt veremeyecek olsak da pek çoğumuz evcilleştirmenin temelde ne olduğu hakkında bir fikir sahibiyizdir, değil mi? Mesela şöyle bir yanıtı hemen hemen herkes verebilir. Evcilleştirme, vahşi bir hayvandan bizimle birlikte yaşayabilecek farklı bir soy üretmektir. Günümüzde evcil hayvan diye nitelendirdiğimiz bütün canlılar bir zamanlar insanlardan uzak, yabanda bir yaşam sürüyordu. Evcil hayvan kavramı ve realitesi başından sonuna dek insan icadı olan, sonradan öğrenilmiş ve geliştirilmiş bir şeydi. Eğer insanlık tarihini masallardan veya mitolojilerden öğrenecek olsaydık, hayvanların pek çoğunun insanlığın en başından beri bizimle birlikte yaşadığına ve bizlerle dost olduğuna inanabilirdik. Fakat bilimsel verilerin bize söylediğine göre geçmiş tarihe baktığımızda görüyoruz ki uzun bir süre insanın doğada hiçbir dostu ve müttefiki yoktu. İlk insanların yaşadığı tabiatta etraflarındaki hemen hemen tüm canlılar düşman, rakip, tehdit veya avdı. Başıboş köpek meselesini konuşacağız elbette ama meseleyi oldukça temel bir noktadan ele almak istiyorum. O yüzden sabırla dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi meseleyi biraz daha baştan ele alalım. Öncelikle şu soruyla başlayalım. Yaban hayvanları neden vahşi davranır? Fight or flight response, yani savaş ya da kaç tepkisi olarak bilinen bir fenomen vardır doğada. Tabiattaki en temel mekanizmalardan biridir. Savaş ya da kaç tepkisi, stresli ya da korkutucu olarak algılanan bir olaya karşı verilen fizyolojik bir reflekstir. Tehdit algısı, sempatik sinir sistemini harekete geçirir ve vücudu savaşmaya ya da kaçmaya hazırlayan akut stres tepkisini tetikler. Bu tepki sadece hayvanlarda değil, biz insanlarda da vardır. Peki böyle bir mekanizma neden var hayvanlarda? Bu tepki, insanlık tarihinin erken dönemlerinde hayatta kalma için kritik öneme sahipti. Yırtıcılardan kaçmak veya saklanmak gibi durumlarda hızlı ve etkili bir fiziksel tepki, hayatta kalma şansını ciddi ölçüde artırıyordu. Günümüzde de bu mekanizma tehlikeli durumlarla başa çıkmada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Özetle bu tepkiler, tehdit edici durumlarda hayatta kalma şansını artırmak için evrimsel adaptasyonlardır. Bakın buraya dikkat edin. Hayatta kalma şansı. Çünkü tüm bunlar, konuştuğumuz ve konuşacağımız bu tip konuların tamamı tek bir noktada kesişiyor. Hayatta kalma meselesi. Hayatta kalma içgüdüsü tüm hayvanlarda bulunan evrensel bir özelliktir. Bulunması zorunludur ki nesillerini devam ettirebilsinler. Evrimsel biyolojinin bu en temel prensibine göre çevresel koşullara en iyi uyum sağlayan bireyler hayatta kalma ve genlerini gelecek nesillere aktarma şansını artırır. Bu süreç milyonlarca yıl boyunca organizmaların hayatta kalma ve üreme başarılarını optimize eden davranış ve fizyolojik özelliklerin çevreye adapte olmasına yol açtı. Şimdi gelelim günümüz dünyasında sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan binlerce, milyonlarca köpeğe. Bunlar öyle bir anda puf diye ortaya çıkmadı, değil mi? Bitki gibi yerden de bitmediler. Dünya kurulduğundan beri burada olmadıklarına göre bunlar bir yerden geldi. Yani bu hayvanların bir hikayesi var. Bu hikayenin başladığı yere gitmek için M.Ö. 30 bin ila 15 binlere kadar uzanmamız lazım. İnsanlığın ilk evcilleştirme girişimleri bu dönemde meydana geldi. İnsanlar kurtlarla yakın temas halinde avlanma ve yiyecek paylaşma gibi etkileşimlerde bulundular. Bu süreçte kurtlar, insanların kamp alanlarına yakın yerlerde dolaşmaya başladılar ve insanlar tarafından yiyecek artıklarıyla beslendiler. Bu, insanlara daha az tehdit oluşturan ve daha az korkan kurtların doğal seleksiyon yoluyla evcilleşmesine neden oldu. Orta Doğu'da, Natufyan kültürüne ait kazılarda M.Ö. 12 bin ila 10 binlere tarihlenen köpek kalıntıları bulundu. Bu dönem, ilk evcilleştirilmiş köpeklerin varlığına işaret ediyor. İnsanlar bu dönemde avcılık ve toplama faaliyetlerine yardımcı olması için bu diğerlerine göre daha uysal olan kurt bireylerini evcilleştirip onları belirli görevler için eğitmeye başladılar.
Başlarda her şey oldukça basitti. İnsan ve köpeklerin ataları arasında menfaat ilişkisine dayalı basit bir uyum sağlanmıştı. Kurtların bir kısmı, özellikle de radikal stres tepkisine sahip olmayanlar ve dolayısıyla insanlardan daha az korkanlar, köpek olmayı seçti. Vahşi doğanın zorlu şartlarında avlanmak yerine insanların yanında yer alıp kendileri için güven ortamı ve yiyecek sağladılar. Karşılıklı bir mütüalist ilişki denilebilir. İnsanlar da karşılığında evlerini koruma, sürülerini gütme ve pek çok işte onlardan yararlanıyordu ve iki taraf da memnundu. Hatta öyle ki bu köpekler insanların sürülerini kendi atalarından yani kurtlardan bile koruyordu. Yani kendi türlerine bile ihanet etmişlerdi. Onları bunun için suçlayabilir miyiz? Hayır. Çünkü ne demiştim? Her şey bir hayatta kalma meselesiydi. Bunun yöntemi ne olursa olsun. İlk aşamada kurtlardan köpeklere dönüşenler bu şekilde muazzam bir hayatta kalma yöntemi geliştirdiler ve bir bakıma insanlar onları değil, onlar insanları evcilleştirdiler. Onlara tehdit olmak yerine aralarına girdiler ve karşılıklı bir çıkar ilişkisi kurdular. Tabii bunun için zamanla köpeklere evrimleşen o kurt nesli düzenli beslenme uğruna özgürlüklerinden ve eş seçme haklarından da vazgeçmiş oldular. İnsanlar onların adına seçim yapmaya başlayınca da köpekler tekrar evrim geçirmeye başladı ve insanları bir şekilde memnun eden köpeklerin soyu devam etti. Yapay seçilim veya yetiştiricilik adı verilen bu tür evrimle bugün bildiğimiz tüm köpek nesilleri meydana geldi. Sevimlilik, boyut, güç, hız, zeka ve pek çok farklı kategoride insanların ihtiyaç ve beğenilerine göre şekillenmiş onlarca köpek çeşidi nesiller boyunca bizim tarafımızdan şekillendi. Hatta günümüzdeki pek çok evcil köpek neslinin son 150 yılda yapay seçilimle evrimleştiğini biliyor muydunuz? Bu evcil köpek varyasyonları içerisinde birçoğunun genetik hastalıklara da sahip olduğu ne yazık ki bir gerçek. Örneğin kısa kafatası nedeniyle hava yolu daralan ve zor nefes alan buldoglarla kısa uzuvlara sahip olmalarını sağlayan cücelik sendromuna sahip köpek çeşitleri gibi. Her neyse, tüm bunlar bir tarafa, hikaye aslında buraya kadar güzeldi. Ama hikayenin bundan sonrası için durum köpekler adına pek de iç açıcı şekilde devam etmedi. Çünkü insanlık hızla avcı toplayıcı bir yaşamdan yerleşik hayata, oradan da modern bir teknolojiye doğru ilerledi. Böylece köpek ve insan arasında kurulmuş olan çıkar ilişkisi biçim değiştirdi. Başlangıçta bizim onlara, onların da bize ihtiyaçları vardı ama bir noktadan sonra onların bize hala ihtiyaçları varken bizim onlara ihtiyacımız kalmadı. En azından kentlerde diyelim. Çünkü artık insan toplumları şehirleşmişti ve köpeklerin şehir yaşamı içerisinde herhangi bir fonksiyonu kalmadı. Fakat insanlar onlarla kurduğumuz binlerce yıllık dostluk ilişkisinden dolayı evlerde beslemeye uygun olanları yanlarına aldılar. İnsanlar ve köpekler birbiriyle dost olarak görüldü fakat unutmayın bu dostluk en başında çıkara dayalı kurulmuştu. O yüzden aslında yine insanlar çıkarlarını gözetti ve sevimli ve uyumlu olanlara güzel bir yaşam imkanı sunarken diğerlerini dışarıda bıraktı. Yani sokaklarda. Şimdi hani sokak köpeği diyoruz ya, sokak köpeği diye bir şey yok aslında. Bu köpeklerin hiçbiri günümüz sokaklarında sahipsiz bir şekilde yaşamak için gelmemişti buraya. Öte yandan başıboş köpeklerin yaban hayvanlarına rakip olabildiği ve onların da nesillerini tehdit edebildikleri de biliniyor. Ayrıca evrimsel açıdan bakıldığında farzı misal, köpeklerin kentlerde popülasyonlarının bu şekilde arttığı ve yabana da taştığını düşünürsek, sinurbizasyon yani şehir hayatına uyum sağlama mekanizması üzerinden nesiller sonrasında şehir hayatına uyum sağlayan popülasyonlar evrimleşebilir. Bu aynı zamanda yanında pek çok ayrı sorunla seçilim gösterecektir. Lakin evrim sürekli devam eden ve devinim gösteren bir süreç olduğu için nesilleri tükenmeyenler daha da uyum sağlayıp seçilim göstermeye devam edecek. Belki bozayı, vaşak ve karakulak gibi yabandaki yüzlerce hatta binlerce hayvanın neslini tükettikten sonra dominant yeni bir tür olarak evrimleşebilirler. Distopik bir bilim kurgu gibi geliyor kulağa ama hipotetik anlamda imkansız değil. Günümüzde örneği bile olabilir. Avustralya'da dingo diye bilinen antik bir köpek soyu var. Bilimsel çalışmalar onun köpekgiller tarihinde farklılaşmış bir başka tür mü yoksa Avrupa'ya ulaştırıldıktan sonra adaya uyum sağlayıp evrimleşen bir köpek nesli mi olduğu konusunda kararsız. Güncel çalışmalar ilk argüman lehine olsa da böyle bir sorunun sorulması bile köpeklerdeki bu evrimsel adaptasyonun mümkün olabileceğini destekliyor. Evrim böyle bir şey. Uyum sağlayamayanı eliyor. Sağlayanlar değişmiş olarak nesillerini devam ettiriyor. O yüzden sokak köpeklerinin yeri sokaklar değil. Bu noktada insanlık olarak bana göre iki yüzlü bir tutum sergiliyoruz. Güzel köpekler eve,
Çirkin Köpekler Sokağa. Bu anlattığım hikayedeki gibi köpeklerin nereden ve nasıl buraya geldiklerini bilmeyenler de onların ait oldukları yerin sokaklar olduğunu sanıyor. Sanki köpekler burada hep vardı ve biz onları şimdi dışarı atmaya veya yok etmeye çalışıyormuşuz gibi. Şimdi geldik meselenin çıkmazına. Dediğim gibi köpekler en temel hayatta kalma mekanizmaları yüzünden insanların içerisine karıştılar ve hikayenin sonunda büyük bir bölümü fonksiyonlarını yitirip sokaklarda başıboş bir şekilde kaldılar. Hikayenin başlarında hatırlayın, bu köpekler sadece insanlar sayesinde hayatta kalabiliyordu. İnsanların desteğini kaybedince bu köpeklerin tekrardan vahşi doğaya dönme şansları da yoktu. Çünkü onlar artık zaten nesiller boyunca değişime uğramışlardı ve bir zamanlar kurtken sahip oldukları o güce ve avlanma becerilerine de sahip değillerdi. O yüzden geriye tek bir seçenek kalıyordu: sokakları ele geçirmek. Çünkü yine bir şekilde insanların artıklarıyla beslenmek zorundaydılar. İnsanların ve köpeklerin hayatında hayatta kalma davranışları bakımından pek de fark yok aslında. Tıpkı evsiz barksız ve ebeveynlerinden ayrılmak zorunda kalmış olan insanların doğal olarak suça yönelmesi gibi, insanlardan artık herhangi bir barınma ve korunma görmeyen bu başıboş köpekler de zaman içerisinde çeteleşmeye, daha agresif ve daha saldırgan olmaya başladı. Kaldırımın kenarında herhangi bir esnaf lokantasının önünde yerde yatan o kendi halindeki sakin sokak köpeğinden bahsetmiyorum. Hangi köpeklerden mi bahsediyorum? Şimdi bu konularda neden bu kadar rahat konuşuyorum biliyor musunuz? Çünkü oturduğu yerden tuzu kuru bir şekilde bu konularda yorum yapanlardan değilim. Bilenleriniz vardır. Uzun yıllar bisiklet sporuyla ilgilendim ve bu tip doğa sporlarının içerisinde olanlar aynı zamanda köpeklerle en yakın temas halinde olanlardır. 2016 yılında başlamıştım bu spora ve yaklaşık 6 yıl boyunca ağırlıklı olarak touring bike'la kamp yapma mantığında ilerledim. Bu 6 yıllık süreçte karşılaştığım köpek sayısı binlercedir. Her türlüsüyle bir şekilde karşı karşıya geldim. Kısaca özetleyeyim çeşitlerini. Seni gördüğünde direkt olarak uzaklaşan ve sana bulaşmayan, kendi canının derdinde zayıf, çelimsiz sokak köpekleri. Yine sokaklarda karşılaşılan fakat diğerlerinden çok daha agresif olan ve saldıran sokak köpekleri. Sokaklarda çeteleşmiş bir grup halinde dolaşan ve saldırma ihtimali yüksek olan grup halindeki köpekler, ki bunlar sokaklarda karşılaştıklarımızın içerisindeki en tehlikeli olanları. Fabrika, iş yeri gibi yerleri koruyan ve %95 saldıran ya da en azından korkutan sahipli kulübe köpekleri. Geçtiğimiz köylerde karşımıza çıkan sahipli veya sahipsiz köy köpekleri. Bunlar da özellikle bisikletliyseniz büyük ihtimalle ya saldıracaktır ya da en azından ölümüne kovalayacak veya havlayacaktır. Bütün bunların dışında bir kategori daha var ki işte onlarla karşılaşmayı gerçekten istemezsiniz. Hele hele de bisikletli bir şekilde. Bunlar nasıl köpekler biliyor musunuz? Bunlar ne şehirde ne de köyde yaşamazlar. Köylerin veya kırsal alanların biraz daha uzaklarında, daha izole alanlarda yaşayan, gerekirse diğer tehlikeli hayvanlarla da bir şekilde mücadele edebilecek güçte ve karakterde olan başı bozuk, korkunç görünümlü vahşi köpekler. Asla tek başlarına değillerdir. Çünkü bulundukları yerlerde tek başlarına hayatta kalmaları zaten mümkün değil. Normal bir insanın bu türden bir köpek grubuyla karşılaşma olasılığı düşüktür. Ama eğer karşılaşırsanız diğer saydığım tüm köpekleri unutun. Bunlarla başınız ciddi bir şekilde dertte demektir. Yani baya hayatınız tehlikededir. Nereden mi biliyorum? Şimdi size bisiklet sporunu bırakmamın asıl nedenlerinden biri olan o olayı anlatayım. Bundan yaklaşık bir 4 yıl önceydi. Şimdiki moderatörüm ve o zamanlarda benim gibi bisiklet sporuyla ilgilenen Yunus'la bisikletli bir kamp turu planlamıştık. Gideceğimiz yer daha önce hiç geçmediğimiz bir güzergahtı. Fakat navigasyondan baktığımızda yakın görünüyordu ve varacağımız kamp alanına kadar yol da vardı. Hazırlığımızı yaptık, yüklerimizi bisikletlerimize yükledik ve yola koyulduk. Planımıza göre akşam hava kararmadan hemen önce oraya varmış olacaktık ama doğru hesaplayamadığımız bir şey vardı ki o da kısa gibi görünen güzergahın yarısının aşırı derecede dik ve stabilize bir yol olmasıydı. Bu yüzden biz daha yolun yarısındayken hava karardı.
Biz yine de yolumuza devam ettik çünkü daha önce yüzlerce kez kamp rotalarında sürmüş kişiler olarak başımıza gelebilecek hemen hemen her şeye zaten alışkındık ve hazırdık. Karşımıza en fazla köpekler çıkacaktı ve zaten yol boyunca defalarca da çıktı. Bisikletle ilerlerken karşınıza köpek veya köpekler çıktığında yapmanız gereken şey sakince yavaşlayıp bisikletten inip bisikleti elinizle yavaş yavaş ilerletmeye devam etmektir. Köpeği tahrik etmeden, çok fazla göz teması kurmadan, sanki hiçbir şey yokmuş gibi sakince ilerlemeye devam ederseniz büyük olasılıkla işe yarar ve bir müddet sonra köpek peşinizi bırakır. Çünkü çoğu köpek size değil bisikletinize tepki verir aslında. Köpeklerin bisikletlere saldırmasının birkaç nedeni var. Eğer uzun yıllar bu sporla ilgilenirseniz bunları da bir şekilde öğreniyorsunuz haliyle. Köpekler doğal olarak hareket eden nesneleri kovalama içgüdüsüne sahiptir. Bisikletin hareketleri de köpeğin onu hareket eden bir av gibi görmesine sebep oluyor. İkincisi bölge koruma meselesi. Bu en çok karşılaştığımız sebep oluyordu genelde. Çünkü köylerden geçerken karşılaştığımız köpeklerin kendilerine belirledikleri bir bölge oluyor ve sen onun bölgesine yabancı bir cisimle girmiş oluyorsun. Haliyle o da seni bölgeden çıkarana kadar elinden geleni yapıyor. Üçüncüsü bisikletlerin zincir sesleriyle tekerleklerinin dönüş sesleri gibi sesler köpekler için uyarıcı olabiliyor ve ona bir tepki gösteriyorlar. Korkuyorlar, strese giriyorlar vesaire vesaire. Bunun gibi pek çok nedenden dolayı bisikletlere saldırır köpekler. Yani sorun genelde bisiklettir, üzerindeki değil. Ama köpekler neden sonuç ilişkisi kuramadıkları için bisikleti senden bağımsız bir şey olarak göremezler. O yüzden sana baktığında tuhaf bir manzara görüyor aslında. Tekerlekleri olan bir insanın üzerine doğru geldiğini görüyor. O yüzden de köpeklerle karşılaştığımızda bisikletlerimizden ineriz. Bunu yaptığımızda onun algısı bir anda değişiyor. Sen ve bisiklet ayrı iki şey oluyorsunuz. Dediğim gibi pek çok farklı türden köpeklerle karşılaşmış oluyorsunuz bu sporu yaptığınızda. O yüzden hepsine karşı nasıl davranmanız gerektiğini zamanla öğreniyorsunuz. Her köpeğe aynı şekilde davranmıyorduk. Köy köpeği ise başka, sahipli köpekse başka, çoban köpeği ise başka. Örneğin bazı köpekler için durup bisikletten inmenize falan da gerek yoktur. Onlara kolayca üstünlük sağlayabilir, bağırıp korkutup kaçırabilirsiniz. Ama bunu bir çoban köpeğine yapmamalısınız mesela. Çünkü bir çoban köpeğinin hayatı pahasına koruması gereken bir sürüsü vardır ve onun kurallarına göre oynamaktan başka şansınız yok. Mesela o gün henüz hava kararmadan önce köyden geçerken karşımıza bir çoban köpeği de çıkmıştı ve köpek resmen gelip bisikletimizin önünde iki ayak üzerine kalkıp bizi sindirmeye çalıştı. Sindirdi de tabii. Sensin paşam deyip devam ettik. Hani hep derler ya, korktuğunuzu belli etmeyin vesaire. Buna gerek yok arkadaşlar. Korktuğunuzu belli edebilirsiniz. Hatta bence etmelisiniz de. Sadece korkunuzdan dolayı olmadık hareketler yapmamaya çalışın. Korkmak ve korktuğunuzu belli etmek özellikle de bu tip dominant çoban köpekleri gibi köpeklerde işe yarayabiliyor. Onun o andaki üstünlüğünü kabul edin ve sakince bölgesinden çıkın. Onun tek istediği şey sizin uzaklaşmanız. Rutininizi bozmayın, ani hareketler yapmayın ve ilerlemeye devam edin. Ama işte bunu yapması söylemesinden çok daha zor. Hani demiştim ya saldır ya da kaç tepkisi diye, o mekanizma yüzünden beyniniz sizi tüm gücüyle kaçmaya zorlayacak. Ama zamanla o dürtüyü kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Tabii bu söylediklerim sıradan birinin pek bir işine yaramaz. Ben ne dersem diyeyim, sıradan biri böyle bir durumda var gücüyle kaçacaktır. Ama en azından amatör, profesyonel veya yarı profesyonel olarak doğa sporlarına başlamayı düşünenlere ufak bir tecrübe olsun. Her neyse, gelelim asıl olaya. Hava iyice karardı ve artık köyden de çıktık. Böyle incin top oynayan bir yolda, zifiri karanlıkta sadece bisikletlerimizin farının aydınlığıyla devam ediyoruz. Böyle uzaklardan bir grup köpek sesleri geliyor ama ses bayağı uzaktan geliyor. Herhalde bu kadar uzaktan bizi fark etmezler diye düşündük ve devam ettik. Böyle asfalt bir yoldayız, hafif bir yokuş tırmanıyoruz ve sağ tarafımızda uzun sazlıklarla dolu bir dağ yamacı var. O yamaçtan aşağı bakın, saniyeler içerisinde o kadar uzaktan gelen sesler bize o kadar hızlı bir şekilde yaklaştı ki, hani böyle korku filmlerinde olur ya, yaratık sizi fark edince çok hızlı bir şekilde yanınıza gelir. Aynı o şekilde 4-5 saniye içerisinde yanımıza bir anda o yamaçtan adeta döküldüler. Yaklaşık 10-15 tane vardı. Biz hemen bisikletlerden inip bisikletleri kendimize siper yaptık ve iç taraflarında kalmaya çalıştık. Çünkü bu daha önce karşılaştığımız tüm tecrübelerden farklıydı. Bunun farkındaydık ve ona göre hareket etmemiz gerektiğini anlamıştık. Köpekleri size şöyle tarif edeyim. En küçükleri bile belime geliyordu. Böyle
Çoğunun yüzünde, vücudunda savaş yaraları vardı. Hani bunu böyle mitolojik bir hikaye gibi anlatsam yeridir. Şu şekilde bile anlatılabilir. Pençeleri çeliktendi. Kürkü siyah gece gibiydi. Gözleri kırmızı kırmızı parlıyordu. Cehennem çukurlarından çıkan mücevherler gibiydi. Hani hakikaten çok anormal görünümleri vardı. Yüzlerine zaten bakamıyorduk. Böyle gizli gizli göz ucuyla bakabildiğim kadarını anlatıyorum. Bunlar böyle ilk başta yanımıza havlayarak gelmişlerdi ama geldiklerinde hepsi sustu. Etrafımızı böyle bir anda çembere aldılar önce. Öyle bir durumda kaldık ki geri dönüşü yok. Kurtulma şansı sıfır. Yani ne olacaksa olacak. İçlerinden bir tanesi, muhtemelen o grubun lideri olanı, en büyükleri ve en korkutucu olanı benim hemen dibimde yürüyordu. Böyle gözlerini bana dikmiş bir şekilde ve hafiften bir hırıltı sesiyle yürüyor. Diğerleri resmen onun yapacağı en ufak bir işareti takip edermişçesine sürekli bir o köpeğe bakıyorlar, bir bize bakıyorlar. Yani eğer o işaret verirse muhtemelen bizi parça parça edecekler. Bulunduğumuz yer ıssız bir yer. Bizi orada parçalasalar belki ertesi günün gazete haberi olabileceğiz ancak. Keşke o anlara dair elimizde bir görüntü olsaydı da size gösterebilseydim. Çünkü muhtemelen abarttığımı düşünenleriniz olacaktır. Ama o gün orada yaşananların sadece 2 tanığı var işte. Ben ve Yunus. Bu köpekler bizi yaklaşık bir 10 dakika boyunca bir anlığına bile rahat bırakmadan o şekilde abluka altında takip ettiler. Takdir edersiniz ki o 10 dakika bizim için 1 saate bedeldi. Bizim o gün orada hayatımızı kurtaran şey muhtemelen yine oyunu kurallarına göre oynamış olmamızdı. Çünkü bir şekilde vücut dilimizle tamamen onların egemenliğini kabul edip tehdit olmadığımızı gösterip her ne kadar aşırı korkmuş olsak da sakin bir şekilde ilerlememizdi. Eğer tecrübesiz olsaydık belki de bugün burada size bu videoları yapan birisi hayatta olmayacaktı. Çünkü onlar gerçekten çok farklı köpeklerdi. Daha önce o türden köpeklerle hiç karşılaşmamıştık. Yani baktığınızda direkt olarak anlıyorsunuz ki bunlar kesinlikle sıradan köpekler değil. Bir anlık bir refleksle saldırıp sizi parçalamaya başlamaları an meselesi. Yaklaşık 10-15 dakika sonra köpekler birer birer bizi bırakmaya başladı. O bana yakın duran köpek en son bıraktı peşimizi ve hepsi gittikten sonra biz uzun bir süre tek bir kelime etmedik. Öylece kala kaldık. Yani şakası yok, az önce yaşadığımız şey bir ölüm kalım meselesiydi. Dediğim gibi o günden sonra zaten bir daha da asla bisikletli kamp yapmadık. Şimdi o gün orada karşılaştığımız köpekler bir şekilde insanların dışarıda bıraktığı, yaban hayatının içerisinde hayatta kalmaya çalışan ve bu yüzden de vahşileşmiş, önüne çıkan her şeye saldırma potansiyeli olan köpeklerdi. Arazide hayatta kalma koşullarının aşırı zor olduğu bir ortamda belki yüzlercesinin içerisinden sadece en güçlü olanlar hayatta kalıyordu ve o karşılaştığımız 10-15 köpek grubu o hayatta kalmayı başarabilen en güçlü, en seçkin köpeklerdi. Şimdi aslında videoyu sonlandırmadan önce size uzun uzun anlatabilirim başıboş köpeklerle ilgili ne yapılmalı. İşte şöyle bir çözüm mü uygun olur, böyle mi? Bir takım rakamlar verebilirim, işte şurada şu sayıda, burada bu sayıdalar. Bir takım örnekler verebilirim, şurada şu çocuğa saldırmışlar, burada bu kadar insanın ölümüne yol açmışlar vesaire vesaire. Bunların hepsi gün sonunda boş laf aslında. En güzel cevabı hikayenin kendisi veriyor. Atalarımız aslında hikayenin başlarında en doğrusunu yapıyormuş. Uyumlu olanları koruyup onların soyunu devam ettirirken tehlikeli ve uyumsuz olanları eliyorlarmış. Bu tip psikopat köpekleri alıp rehabilite edebilecek gücünüz varsa buyurun yapın. Yoksa da onların hayatta olması demek, sizin hayatınızın her zaman tehlikede olması demektir. Soruyorum size, o gün biz mi olmamamız gereken bir yerdeydik, yoksa onlar mı? İyi düşünün.